Kanalımdan herkese selamlar. Bu videoda gördüğünüz bu sevimli, tatlı gözlük kılıfı modellerinin yapımını anlatacağım. İki farklı figür çalıştım. Gözlüğümüzü böyle koyuyoruz. Bakın, gayet güzel bir görüntü elde ediyoruz. Bu tilkili modelim. Bu da köpekli modelim. Üzerine koyduğumuz zaman gözlüğümüzü sanki köpek gözlük takmış gibi duruyor. Masamızın üstüne koyup çok sevimli, tatlı bir görüntü oluşturabiliriz. Şimdi ikisinin yapımını da bu videoda anlatacağım. Zaten tabanları aynı, göz, burun hepsi aynı arkadaşlar. Sadece kulakları farklı ikisinin. Ayrıca bir de tilki modelinde şu renk geçişini uyguladım. Onu anlatacağım, bunu anlatacağım. Yani tilki modelinin tabanını anlatacağım. Aynısını dümdüz olarak köpekli modele de uygulayabileceksiniz. Burunları aynı zaten, dediğim gibi gözler de öyle. Hangi ipleri kullandığımı birazdan size göstereceğim. İkisi de Alize Cotton Gold taba rengi ve bej rengi. Yalnız bu rengim biraz daha tok bir ip, sert bir ip. O yüzden biraz büyük oldu sanki. Diğerinden bir tık büyük. Bir de burada renk geçişlerinde ipi yürüttüğüm için biraz daha tok bir model oldu. Daha fazla lafı uzatmadan hemen modelimin yapımına geçiyorum. Ha, bu arada unutmadan yine söylüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorum ve beğeni de yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen şimdi başlıyorum. Bu ipim Alize Cotton Gold 262 numara tabanda kullandığım ip. Şimdi bu numara ile yapacağım. 36 numara. Böyle taba rengi. Yine Alize Cotton Gold. Şimdi iki katını kullanacağım. Tabanını örerek başlıyoruz. 2 kat ipimi aldım. Tığım 3 milim. 5 numara ama 3 milim. İlk baştaki zinciri de sayacağım. Düğüm yapmayacağım. Şöyle yapıyorum. 1 17 tane zincir çekeceğim. 3 4 böyle çok sıkı değil. 6 7 17 17 tane zinciri çektim. İkinci zincirden başlıyorum. Buraya battım. Çift yapacağım. Aynı boşluğun içine 2 tane. Yanındakinden başlıyorum. 14 tane zincirin bu tarafına sık iğne yapacağım. 2 14. Burada bir tane zincirim kaldı. Burada bakın. O zincirin içine, son zincirin içine 4 tane yapacağım. 1 2 Üçüncüyü yaparken ipimi şöyle alıyorum. 3 4. Şimdi zincirin diğer tarafına yine 14 tane sık iğne yapacağım. On üç, 14. Bakın burada ilk battığım zincirin halkası var. Oraya da 2 tane yapıyorum. Şimdi burada ilk
sık iğnenin içine batıyorum. Sıkı bir şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi ilmek kaydırmayı bağlantı yaptığım sık iğnenin içine tekrar batıyorum. Buradan başlayarak ilk sık iğnenin içine çift yapıyorum. Çift. Yanındakine yine çift. 2 tane yani. Arka arkaya 2 tane çift yaptık. Yine 14 tane sık iğnemiz var. On dört tane sık iğne yaptım. Şurada 4 tane aynı boşluğun içine yapmıştık. Her birine çift yapacağım. 4 tane peş peşe çift yapacağım. İkinci, üçüncü çift ve dördüncü. Yine 14 tane sık iğne yapacağım diğer köşeye kadar. On dört tane. Burada 2 tane kaldı. Şu bağlantı yaptığımız halka, oraya batmayacağız arkadaşlar. İlmek kaydırmanın halkası. Şurada 2 tane kaldı. Her birine çift yapacağım. Şimdi burada ilk sık iğne burada bakın. Şunun içine batıyorum. Burayı biraz sıkı yapalım. Zinciri normal çekelim. Şimdi ikinci sıra sonunda sayımız 44 sık iğneye çıktı. 44 sık iğne oldu. İlk sırada 36 sık iğneydi. Şimdi hemen aynı yere batıyorum. İlmek kaydırma yaptığımız yere bir tane ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Yine bir tek, bir çift. 2 defa bir tek, bir çift yaptım. Devamında bu 14 sık iğneyi hep öreceğiz arkadaşlar. Hep 14 sık iğne burası. 14 sık iğneyi örüyorum. Şimdi burada yine bir tane örüyorum. Çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 3 oldu. 4'er kere yapıyoruz. İki tarafta da arttırmayı. Bir tek, bir çift yaptım. Burada da 4 kere yapıyoruz. Burada 2 kere, bitişte de 2 kere yapınca 4 burada, 4 burada, 8 tane arttırma yapmış oluyoruz her sırada. Şimdi devam ediyorum. Yine 14 sık iğneyi örüyorum. Şu 14. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bakın bunu sıkı yapınca buradaki ilmek kaydırma daha az belli oluyor. Şöyle iyice sıkıştıralım. Ve biraz da böyle çekersek sıkışıyor. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine battım. Bir, iki tane ördüm. Çift yapıyorum. Tek tek ördüm 2 tane. Sıradaki
sık iğneye çift yaptım. 1 2 tane ördüm, çift yaptım. 2 tek, bir çift. Yine 14 tane örüyorum. On dört. Yine buradaki arttırma yerine geldim. 1 2 tane ördüm. Tek tek, sıradakine çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. Tekrar 2 tane tek, bir tane çift. 1 2 tane tek, bir çift. 2 tek, bir çift. Yine buraya kadar 14 tane öreceğim. On dört oldu arkadaşlar. 14. Şimdi 2 tek, bir çift. Bir kere daha yapacağım. 2 tane tek ve çift. Buraya yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip 1 2 3 5. sırama başlayacağım. Sayımız 60 sık iğne oldu 4. sıra sonunda. Bir önceki sırada 52 idi. Şimdi burada da bir zincir çektim, aynı yere battım. 2 3 tane ördüm, çift yapıyorum. 3 tek, bir çift. Yine 1 2 3 tane ördüm, çift yapıyorum. 3 tek, bir çift. Yine 14 tane öreceğim. Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 tane ördüm, çift yapıyorum. 3 tek, bir çift. 3 tek, 2 3 tek, bir çift. 2 3 tane ördüm, çift yapıyorum. Bir tane daha. 3 tek, bir çift. Yine böyle 14 tane örüyorum. On dört burada kalıyor. Tekrar buradan sayıyoruz. 1 2 3 tane ördüm, çift yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane ördüm, sıradakine çift yaptım ve tamamladım sıramı. İlk sık iğneye bağlantı yapıyorum. Sayım 68 sık iğne oldu.
Devam ediyorum. Aynı yere batıyorum. Bir zincir çektikten sonra aynı yere battım. 1 2 3 4 tane ördüm. Çift yapıyorum. Bu kez 4 tek bir çift yapacağız. Arttırmalarımız bu şekilde olacak. 1 2 3 4 tane ördüm. Çift yapıyorum. 4 tek bir çift. Yine 14 tane sık iğne öreceğim. Şimdi yine 1 2 3 4 tane ördüm. Çift yapıyorum. 4 tek bir çift. Bunu toplam burada 4 kere yapıyoruz. Birincisini yaptım. 1 2 3 4 tek bir çift. 2 oldu. 1 2 3 4 tek bir çift. 3 oldu. Son kez 1 2 3 4 tek bir çift. Şimdi devam edeceğim. Yine 14 tane sık iğne öreceğim. ...14 tane ördüm. Bu burada kalıyor. Tekrar buradan sayıyorum. 2 3 4 tane ördüm. Çift yapıyorum. 4 tek bir çift. Bir kere daha yapacağım. 4 tek bir çift. 3 4 çift. Yine birleştiriyorum. Sayımız 76 oldu. 6. sıra sonunda. Şimdi 7. sıradayım. Bir zincir çektikten sonra aynı yere batıyorum. Buradan 5 tane sık iğne örüyorum. 3 4 5 tane ördüm. Tek tek yanındakine çift yaptım. 2 defa yapıyoruz. 5 tek bir çifti burada. 2 3 4 5 tek bir çift. Yine 14 tane sık iğne örüyorum. Şimdi 4 tane öreceğim. 5 tane öreceğim pardon. 2 3 4 5 tane ördüm. Çift yapıyorum. 5 tek bir çift yapıyoruz burada. Bu sırada arttırmalarımız bu şekilde. 5 tek 5 tane tek çift yapıyorum. 5 tek bir çift. Bir 2 3 4 5 tek bir çift. Bir daha 3 4 5 tek
bir çift. Şimdi öreceğim. Yine 14 tane. Yine 5 tane örüyorum. 2 3 4 5 çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 tek bir çift. Yine ilk sık iğnenin içine bağlantımı yaptım. Bir zincir çektim. 8. sıraya geçiyorum. Bakın. Son arttırma sırasındayım. Burada da 6 tane öreceğim. 4 5 6 ördüm. Sıradaki sık iğneye çift yaptım. 6 tek bir çifti 2 kere burada yapıyorum. 3 4 5 6 tek bir çift. Yine 14 tane öreceğim. ...14 tane ördüm. Şimdi 6 tane öreceğim. 3 5 6 6 tek bir çift. Tekrar 6 tek. 3 4 5 6 tane ördüm. Çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Çift yapıyorum. 6 tek bir çift. Bir kere daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Çift yapıyorum. 14 tane öreceğim. On dört tane ördüm. Yine 6 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 6 tek bir çift. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tek, son sık iğnenin içine çift. Şimdi buradaki ilk sık iğneye bağlantı yapıyorum. Zincirimi çektim. Arttırmalarım tamamladım. Sayımız 92 sık iğneye çıktı. Şimdi bu tilkili modeliyle diğer köpekli modelinin bu kısımda bir farklılık yapacağım. Burayı krem rengiyle
Şimdi göstereceğim şekilde yapacağım. Diğerini dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Renk değişikliği yapmayacağız. Köpekli olan da. Tilkili olan modelimde burada beyaz geçişi yapacağım. Şimdi göstereceğim size. Şimdi bir zincir çektik. Sayımız 92 idi. Buradan başlıyorum. 46 tane, 47 tane sık iğne öreceğim. Dümdüz. 47 sık iğne. Şuraya kadar öreceğim arkadaşlar. Böyle dümdüz. Böyle 47 tane ördüm. Şimdi bu açık krem rengi ipimi alıyorum. Tam beyaz değil. Yine Alize Cotton Gold numarasını yazacağım buraya. Şimdi 47 tane ördüm. 48. Şöyle bırakıyorum. 48. sık iğneyi böyle çektim. Onunla topluyorum arkadaşlar. Krem rengi iple 48. sık iğneyi topluyorum. Şimdi bu krem rengi ipin ucu kalsın burada. Bu turuncu taba rengi ipi alttan yürüteceğim arkadaşlar. Buraya kadar yürüteceğim. Çünkü devam edeceğim. Alttan yürütüyorum onu da. Burada sıra sonuna kadar 48 44 tane sık iğne olması lazım. Bu ip de 2 kat tabii ki. Bunu böyle içinden yürüterek arkadaşlar sıranın sonuna kadar 44 sık iğneyi öreceğim. Böyle buraya kadar tamamlayacağım. Şimdi son sık iğneyi yapıyorum. İpimi buradan yürütmüştüm buraya kadar. Son sık iğnenin çekme kısmını turuncuyla yaptım. Şimdi buradan ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi de bu krem ipimi alttan yürüteceğim. Turuncu iple öreceğim. Krem ipimi alttan yürüteceğim. Eğer düz renk örmek istiyorsanız 2 sıra böyle düz öreceksiniz arkadaşlar. 2 sıra 92 sık iğne dümdüz örüp geleceksiniz. Bu iki renkli de renk geçişi yapacağız. Sadece fark o. Diğerinde dümdüz 2 sıra 92 sık iğne yapıp geleceğiz. Şimdi ben bir sıra ördüm. Bir sıra daha öreceğiz böyle iki renkli. Şimdi buradan başlayacağım. Krem rengi ipimi alttan yürütüyorum. Aynı şekilde krem rengi ipin olduğu yere kadar öreceğim. Böyle ördüm arkadaşlar. Şu ipi de ilk başlangıç ipini, bakın buradaki ilk başlangıç ipini de böyle yürüttüm. Diğer ipi eğer bolluk varsa böyle çekerek o bollukları düzeltin arkadaşlar. Görünmesin. Şimdi burada bir sık iğne daha var. Şöyle bakın, bu sık iğne. Onun içine batıyorum. Krem rengi ipi aldım. Onunla çektim. Şöyle iki ipi de sıkıştıralım. Şimdi yine taba rengi ipi yürüteceğim. Ve aynı şekilde dümdüz buradan 44 tane sık iğne öreceğim. Diğer renk geçişi yaptığımız yere kadar. Bakın şöyle bolluk olabiliyor yürüttüğümüz ipte.
Onu böyle ara ara düzeltirseniz o kayboluyor. Büzdürmek değil arkadaşlar. Yani gerdirmek veya sıkıştırmak değil. Sadece buradaki görüntüyü düzeltmek için bu ipin bolluğunu alıyoruz. Şimdi böyle dümdüz öreceğim. Alttan ipimi yürüteceğim. Buraya kadar yine burada göstereceğim. Bakın böyle ördüm. Dediğim olay şu arkadaşlar. Tekrar burada göstereyim. Kesinlikle sıkıştırmıyoruz, büzmüyoruz. Şimdi son sık iğneyi de yapalım. Son sık iğnenin çünkü çekme kısmını bunu bırakıyorum. Taba rengi iple çekiyorum. Buraya sıkı bir şekilde bağlantı yapıp bir zincir çekiyorum. Krem rengi ipimi yine aldım. Şimdi burada eksiltme yapacağım. 6 tane öreceğim. 2 3 4 5 6. Şöyle eksilttim. Tekrar 6 tane öreceğim. 2 3 4 5 6. Yine eksiltiyorum. Bu ipi de böyle alıyorum. Bakın dediğim olay burada daha belli. Çünkü gevşek oluyor. İp gevşek kalıyor orada. Şimdi dümdüz 14 sık iğneyi öreceğim. 14 sık iğne buraya kadar öreceğim arkadaşlar. Şöyle. ...14 tane ördüm. Yine 6 tane öreceğim. 2 3 4 5 6 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Tekrar 6 tane öreceğim. 4 6. Yine eksiltme yapıyorum. Şimdi burada taba rengiyle 2 tane daha var arkadaşlar. Şu ikisi bunu eksilttim. Çünkü buraya 2 tane daha örüyorum. İkincisini örerken çekme kısmını krem rengi iple yapıyorum. Devam ediyorum. Turuncu ipi arkadan yürütüyorum. Şimdi burada 2 tane örmüştüm. 3 oldu. 4 eksiltme yapacağım yine. 5 6 tane ördüm. Yine eksiltiyorum. Yine 6 tane öreceğim. 2 3 4 5
6 eksiltiyorum. Da aldım, eksilttim. İpimi yine çekiyorum şuradan. Şimdi şuradan yine 14 tane öreceğim. Şuraya kadar 14 tane düz örüyorum. Böyle örelim. 14 tane ördüm. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Tekrar 6 tane öreceğim. 4 5 6 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Şimdi burada ilmek kaydırma yapıyorum. Beyazla birleştirdim. Şimdi zincir çekmeden döndüm. Buraya ilk sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Geri döndüm arkadaşlar. Ters yüzüne yapıyorum ilmek kaydırmayı. Şu ipi sıkıştırdım. Bakın böyle. Ters yüzüne yapıyoruz. Bu şekilde krem renginin üstüne buraya kadar tamamlayacağım. Buraya kadar yaptım. Şimdi şu ipi kesiyorum. Bunu iğne takıp gizleyeceğim içeri. Şimdi buraya takıyorum bu ipi. Bakın son beyaza yaptım. Yanındakine tığımı geçirip ipimi böyle aldım. Şimdi buradan ilmek kaydırma yapmaya devam ediyorum. Bu ipi tığın bir üstünden bir altından alırsanız ilmek kaydırma yaparken de oraya gizlenmiş oluyor arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Şimdi alttan bakın. Şimdi üstten. Alttan. Böyle tamamlayacağım. Burada geçiş yeri burası. Buraya kadar tamamlayalım. Böyle ördüm. İlmek kaydırma yaptım. Bakın buraya. Bir de ilk ilmek kaydırmanın beyazla yaptığım ilk ilmek kaydırmaya geçiriyorum. Şimdi bu iplerimi içeri alacağım. İğne ile bunları buradan gizleyeceğim arkadaşlar. Şurada bakın içeri almıştım. Onun gibi iç kısma yapacağım. Beyaz ipimi de kesiyorum. Onu da gizleyeceğim. İplerimi temizleyip geleceğim. Şimdi iki renkli olanı renk geçişi yaparak yaptık arkadaşlar.
Bunu dümdüz yapacağız. Yani 2 sıra 92 sık iğne ördüm. Bu renk geçişine geçtikten sonra arkadaşlar 2 sıra dümdüz ördük. Sonra son sırada eksiltmeler yaptık buralarda. Düz renkte de aynısını yapacaksınız. Sadece renk geçişi yapmayacaksınız. Böyle dümdüz o eksiltmeleri de yapacaksınız. Şimdi burada birleştirmeyi gösteriyorum. Geri dönüşü. Aynısı arkadaşlar. Yapabilirsiniz aslında. Yine de burada ufak bir gösterme yapmak istedim. Şimdi ilmek kaydırma ile birleştirdik. Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Şuraya batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Buradaki ilmek kaydırmaları geri dönerek, bu düz renk olduğu için böyle dümdüz tamamlayacağım. Aynı diğeri gibi. Diğerinde renk geçişi yapmıştık. Burada. Bunu da böyle dümdüz tamamlayacağım. Tabanlarımız hazır. Şimdi parçaları yapacağım. Gözler aynı, ikisinde de aynı gözü kullanacağım. Burun aynı olacak arkadaşlar. Burun hem buna hem buna aynı burunu kullanacağım. Kulaklar farklı. Bu bunun kulağı. Bu da bunun. Tam tamamlanmadı arkadaşlar bu. Şimdi önce bunu tamamlayacağım. Zaten burnu yaptım. Şimdi bu burundan bir tane daha yapacağım. Onu köpekli modelime yapmış olacağım. Ama aynısı. Sadece renkleri farklı olacak. Üzerindeki burun rengi farklı olacak. Önce göz örerek başlayacağım. Bir tanesini ördüm ben. Bu parçalarını örerken 2,5 milim tığ kullanacağım. Tabanda 3 milim kullanmıştık. Kulak, burun ve gözlerde 2,5 milim kullanacağım ve tek kat ip kullanacağım. Bunda 2 kat kullanmıştık. Şimdi göz yapalım. Yeşil, siyah ve beyaz. İstediğiniz tonlarda seçebilirsiniz. Mavi olabilir, açık sütlü kahve, ela gibi olabilir. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Gri olabilir. Şimdi siyah ipimi alıyorum. Sihirli halka yapacağım. Sihirli halkanın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. İşaret koyuyorum. 5 sık iğne yaptım. Spiral bir şekilde öreceğiz. Bağlantı yapmadan. Şimdi ilk sık iğnenin içine batıyorum. Siyah olduğu için görünmüyor ama arkadaşlar bu zaten bildiğimiz bir teknik. İkinci sırada her bir sık iğnenin içine çift yapacağım. 5 tane çift yapacağım. 1 2 üçüncü çift, dördüncü çift ve beşinci. 5 tane çift yaptım. Sayım 10 oldu. Şimdi üçüncü sırada bir tane örüyorum. Yanındakine çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 5 kere yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 4 oldu. Son kez
bir tek, bir çift. İşaretimi çıkarıyorum. Sihirli halkayı güzelce sıkıştırdım. Şimdi burada yeşil ipe geçeceğim. Yeşil ipimi aldım. Son sık iğnenin çekim kısmını çıkarıyorum. Son sık iğneyi toplamıyoruz. Burada renk geçişi yapacağım. Yeşil ipimi aldım. Şimdi yandaki halkaya, sıradaki sık iğneye geçiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yandakine geçip yine ilmek kaydırma. Sırayla 3 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bu siyah ipimi keseceğim. Siyahla işimiz bitti. Şimdi 3 tane ilmek kaydırma yaptım. Yandaki sık iğneye bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine bir tane daha, 2 oldu. 3 tane ilmek kaydırma, 2 tane sık iğne. Şimdi sırayla 5 tane arka arkaya çift yapacağım. Bakın birinci çift, ikinci, üçüncü çift, dördüncü çift ve beşinci çift. Bakın arka arkaya 5 tane çift yaptım. 1 2 3 4 5. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. Tek tek 2 sık iğne. Sonra yine 3 tane ilmek kaydırma yapacağım. 2. Bu üçüncüyü yaparken beyaza geçeceğim. Beyaz ipimi aldım. Şimdi burada son ilmek kaydırmayı yapacağım. Yalnız battıktan sonra beyaz ipimi çekiyorum buraya. Şimdi yandaki halkaya geçiyorum. Yalnız arka loblarına batacağız. Yeşilin bakın arka lobuna, blosuna batıyorum. Burada ilmek kaydırmalar var. Bu sırada arka lobdan yapacağız. İlmek kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıp yine ilmek kaydırma. 3 tane ilmek kaydırma yaptım. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Sık iğne yaptım. Devam ediyorum sırayla. Yanındakine çift. Bir tek bir çift yaptım. Sık iğne olarak. Bir tek bir çift. Devam edeceğim. Bu bir tek bir çifti 7 kere yapacağım. İkinciyi yapıyorum. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tane kaldı. Yani bir tek bir çift son kez yaptım. Burada 3 tane yine ilmek kaydırma var. 1 2
2 3. Şimdi biraz ipimi dikmek için uzun bırakacağım. Şu ipimi de şuradan şimdi şöyle geçeceğim arkaya. Şu göz ışıltısını yapacağım. Bunu bu tarafa yaptım, bakın. İkisinin yeri farklı olacak. Bu burada. Yani şuraya yaptım. Bunu böyle bitirince bakın şu anda ikisi de aynı yönde. Şuraya yaptım. Şimdi bunu böyle çevireceğim. Işıltıyı şuraya yapacağım. Son siyahın son sırasına böyle dikeceğiz gözleri. Şimdi bu gözden iki tane buna, iki tane diğerine hazırlayacağım ben. Açık krem rengi ipimi alıyorum. Burada ördüğüm. Şimdi bunu öreceğim. 2,5 milim tığımı aldım. 6 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6. İkinci zincire battım. Yanından devam ediyorum. 2 tane ördüm. Ortadaki üçüncü sık iğneye 3 tane yapacağım. 2 3. Şimdi devam ediyorum. Bir tane yaptım. Son sık iğnenin içine, zincirin içine 4 tane yapıyorum. 2 3 4. Şimdi zincirin diğer tarafındayım. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Ortadakine çift yapıyorum. 2 tane. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Burada bir tane kaldı arkadaşlar. Bir zincirimiz kaldı. Zincirin diğer tarafına yapıyoruz. Oraya 3 tane yapıyorum. 2 3. Dört tane yaptım. Bir halkanın içine. Sonra döndüm, bir sık iğne yaptım. Ortaya çift yaptım. Bir sık iğne yaptım. Sonra son zincirin içine de 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya bir işaret koyalım. Sayımız 17 sık iğne oldu. Şimdi hemen
İlk sık iğneden başlıyorum. 1 2 3 tane ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine 3 tane yapacağım. Aynı yere 3 tane. Devamında tek tek 3 tane öreceğim. Sonra çift yapacağım. Arka arkaya 3 tane çift yapacağım. Birinci çift, ikinci ve üçüncü. Dört tane tek tek örüyorum. 2 3 4 tane ördüm. Şimdi burada 3 tane kaldı. Her birine çift yapacağım. İkinci da üçüncü. Sayım 25 sık iğne oldu. Üçüncü sıradayım. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. 4 tek bir çift. Devam ediyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Şimdi 2 tane çift yapacağım peş peşe. Birinci çifti yaptım. Yanındakine bir tane daha çift. Şimdi buradan tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ördüm. 2 tane sık iğnem kaldı. Her birine çift yapıyorum. 2 tane çift yapacağım arka arkaya. Sayımız 30 oldu. Şimdi 30 sık iğneyi 3 sıra öreceğim dümdüz. Hiçbir işlem yapmadan böyle 30 sık iğne böyle öreceğim. 1 2 3 sıra daha toplam 30 sık iğne yapacağım. 3 sıra ördüm. 30 sık iğne. Şimdi bu sırada 3 tane tek tek örüyorum. 2 3 3 ördüm, eksiltiyorum. 1 2 3 ör, 1 eksilt. Toplam 6 defa yapacağım. 3 ördüm, 1 eksilttim. 3 ördüm, eksilttim. 1 2 3 tane tek tek ördüm, eksilttim. Son kez yapacağım. 2 3 tane ördüm, eksilttim. Sayım 24'e düştü. 6 tane eksilttik. Bu sırada da eksilteceğim. 2 tane öreceğim. Bir tane eksilteceğim. Bunu 6 kere yapacağım yine. 2 ör, 1 eksilt.
2 ör, eksilt, 1, 2 tane ördüm, eksilttim. Son kez 2 ör, bir tane eksilt. Sayım 18'e düştü. Son sıradayım. Son eksiltme sıramda. Bu sırada bir ör bir eksilt yapacağım. Tamam. Bir ör bir eksilt. Bir eksilt. Yine 6 defa yapıyoruz. Bir ör bir eksilt. Son kez bir ör bir eksilt. Şimdi burada elyaf yerleştireceğim içine az bir miktar. Çok sıkı doldurmayacağız. Yeterli. Şimdi azıcık daha koyuyorum. İşaretimi çıkarıyorum buradan. Şöyle yapacağım. Bakın burayı birleştireceğim. İlk sık iğne burada. Karşısındaki buradan sondan ikinci oluyor. Oraya sık iğne yapıyorum. Karşılıklı birleştiriyorum. 2 3 4 5 tane ördüm. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun bıraktım. Şimdi bu şekilde burnu oluştu. Şimdi burnunu işleyeceğim. Ben bunu yeniden yapmak istiyorum arkadaşlar. Daha önce gösterdiğimden biraz farklı yapacağım. Bakın şu düz kısım aşağıya gelecek. Buraya burun işlenecek. Şimdi şuraya çıkıyorum bakın. Şöyle daha düzgün olacak. Şimdi aralarına batacağım. Önce her sık iğneye battım. Şimdi aralarına batıyorum.
Şimdi şöyle şuradan böyle çıkıyorum. Siyah ipimi taktım, ucunu düğümledim. Şuradan bir yerden burnun altına çıkıyorum. Şu bakın, bu birinci sıram, birinci sıranın altına şu kısma işleyeceğim. Yani açısı öyle olacak. Şimdi şuraya batıyorum ve ortaya batıyorum. Bu ortadaki ilk sıradaki, bakın buraya batıyorum. Bunu da böyle alıyorum. Şimdi tekrar buraya batıp ağzın diğer kısmına sonra tekrar ortaya batıyorum ve bu turuncu ipin yanına çıkacağım. Orada düğümleyeceğim. Aynı halkaya, aynı yere çıkmaya dikkat edin. İçeri girsin. Şunları biraz böyle gevşek yaparsak, çok sıkı ve gergin olmasa, böyle kavisi daha hoş duruyor. Şöyle. Köpek için arkadaşlar aynısını şurasını kahverengi işleyeceğim. Turuncu değil. Şimdi bu kahverengiyle kulağı yapacağım. Kahverengiyle burnu işleyeceğim. Farkı o olacak. Aynısından bu köpek için de yapacağım. Şimdi tilkinin kulaklarını yapalım. Yine krem rengi ipimi aldım. Sihirli halka yapıyorum. Tığım yine 2,5 milim. Sihirli halkanın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 5. Şimdi sihirli halkayı sıkıştırdım. Şimdi bu kulakta ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. İlk sık iğneye tığımı geçirdim. Bakın bu şekilde ilmek kaydırdım. Bir tane zincir çektim. 5 sık iğneden oluşan halkamızı yaptık. Şimdi aynı yere batıyorum, bakın. İlmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım. 2 3. Yanına bir tane yapıyorum. Sıradakine yine 3 tane. 2 3 tane ördüm. Yanına battım, bir tane ördüm. Son sık iğneye, 5. sık iğne burası. Oraya da 3 tane yapıyorum. 2 3. Şimdi ilk sık iğnemiz şurası, bakın. Arası birleştirme yeri, birleştirme halkası. İlmek kaydırma yapacağım ilk sık iğnenin içine. Burayı biraz sıkıştıralım. Sonra bir tane zincir çektim. İlk sık iğnenin içine batıyorum. Sık iğne yaptım. Yanındakine 3 tane yapacağım. 1 2 3 tane. Devam ediyorum. 1 2
3 tane tek tek ördüm bu defa. Şimdi 3 tane aynı yere öreceğim. Aynı halkanın içine 3 tane yapıyorum. Sonra tek tek 3 tane örüyorum. Ve yine sıradaki sık iğnenin içine 3 tane yapıyorum. Ve burada bir tane sık iğnem kaldı. Onu da yaptım. Şimdi bakın, ilk sık iğnem burası. Onun içine batıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Sıkıştırıyorum ilmek kaydırmayı. Zinciri gevşek çekelim. Yani çok sıkıştırmayalım. Aynı yere batıyorum. 1 2 tane ördüm bu defa. Sıradaki sık iğnenin içine 3 tane yapıyorum. 2 3. Şimdi tek tek 5 tane örüyorum. 2 3 4 ve 5. Yine buraya 3 tane yapacağım. 3. Tek tek 5 tane örüyorum. 3 4 5. Yine sıradaki sık iğnenin içine 3 tane yapıyorum. Burada 2 tane sık iğnem kaldı. 1 2. ilmek kaydırma yapıyorum. Birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Sayımız her sırada 6 tane artıyor. İlk başta 5'ti, 11 oldu, 17 oldu. Şimdi 23 sık iğne oldu sayımız. Aynı yere batıyorum. Yani birleştirdiğim yere. Buradan tek tek 3 tane ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine 3 tane yine yaptım. Buradan tek tek örüyorum. 3 4 5 6 7 tane ördüm. Sıradakine 3 tane yaptım. Şimdi yine tek tek 7 tane örüyorum. 4 5 6 7. Sıradaki sık iğneye 3 tane yapıyorum. Ve kalan 3 sık iğnemi de ördüm. Şimdi renk değiştireceğim. Yani turuncu taba rengine geçiyorum. Şimdi bu son sık iğneyi söküyorum arkadaşlar. Son sık iğnenin çekme kısmını turuncu ipimle yaptım. Bağlantımı da onunla yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bunu keselim. Şimdi bu ipi buradan yürüteceğim. Bu ipi de buradan böyle gelirken yürüteceğim. Onlar gizlensin içine. Şimdi aynı yere batıyorum. İlmek kaydırma yaptığım yere ipimi gizliyorum. Sıkıştırdım güzelce. İkisini de, hem krem rengini hem turuncuyu şöyle çektim. Şimdi tek tek örüyorum. 2 3 4 tane ördüm. Sıradaki sık iğneye yine 3 tane yapıyorum. Sonra tek tek öreceğim. 9 tane sık iğne yapacağım.
8, 9. Sıradaki sık iğnenin içine 3 tane, 2, 3. Bu tarafa dönüyorum. 9 tane öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Yine sıradaki sık iğneye 3 tane yapacağım. Ve burada 4 sık iğnem kalacak. 3. Şöyle şu 4 sık iğneyi örerken ipimi yürüteceğim arkadaşlar. Sonradan gizlemesi zor olmasın. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada bu ipi kesip çektim. Biraz uzun bıraktım dikmek için. Kulağımız hazır. Şimdi köpeğin kulaklarını öreceğim. Bunun için 2 tane buraya kadar aynı olacak arkadaşlar. Şimdi ben bir tanesini ördüm. Bir tane daha öreceğim aynısından. İpimi kesmiyorum. İpimi birini içinden çıkardım. Birini de normal yerinden öreceğim. 493 numaralı ipim. Alize Cotton Gold. Şimdi bunun ipini kesmedim. Duruyor burada arkadaşlar. Bakın. Burada duruyor. Şimdi diğer uçla başlayacağım. İkisi bu kısma kadar aynı olacak. İki parça da aynı olacak. Şimdi tığımı aldım. Zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekip ipimi, örgümü döndürdüm. İlk sık iğnenin içine çift yapıyorum. Yanındakine tek, son sık iğnenin içine de çift. Çift, tek, çift. Sayımız 5'e çıktı. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. 5 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Bakın örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi dördüncü sırada yine arttıracağım. Çift yapıyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. Son sık iğneye yine çift yapıyorum. Sayım 7 oldu. Şimdi bir zincir çekip döneceğim. 7 sık iğneye 3 sıra öreceğim. 5, 6, 7. 2 sıra daha öreceğim arkadaşlar. Şimdi hızlı hızlı hemen gösteriyorum. Üç sıra 7 sık iğne yapmış oldum. Bir tane zincir çektim, döndüm. Şimdi burada 1, 2, 3 tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 3 tek, bir çift. Ortaya çift yapmış oldum.
Tekrar 3 tane sık iğnemi ördüm. Sayım 8'e çıktı. Yine 8 sık iğneyi 3 sıra örüyorum. Sekiz sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekip döndüm yine. Burada da arttırma yapacağım. 2 3 4 tane ördüm. Çift yapıyorum. 4 tek bir çift. Kalan 3 sık iğnemi örüyorum. Sayım 9'a çıktı. Şimdi 9 sık iğneyi 6 sıra öreceğim. 1 2 3 4 5 6 dönerek bir zincir çekip dönerek 6 sıra dümdüz hiçbir işlem yapmadan öreceğim. 6 sıra daha, bakın arttırmadan sonra 2 4 6 sıra ördüm. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Şimdi eksiltme yapacağım. Battım, çektim. Yandaki halkaya battım, çektim ve topladım. Zincir çekmeden dönüyorum. Bakın ilk sık iğne boşluğu burası. Oraya battım, çektim. Battım, çektim ve topladım. Eksiltme yaptım. Şimdi tek tek örüyorum. 2 3 4 5 tane ördüm. Burada bir zincir çekiyorum. Döndüm. Hemen dibine batarak örüyorum. 1 2 3 tane ördüm. Yine battım, çektim. Battım, çektim ve topladım. Eksilttim. Zincir çekmeden döndüm. Hemen ilk sık iğneye battım, çektim. Battım, çektim ve topladım. Sonra burada 2 tane sık iğne kaldı. Onları da örüp bitirdim. Şimdi iki kulak buraya kadar aynı arkadaşlar. Bakın aynı yerdeyiz. Şimdi sağ ve sol farkı eğim olduğu için biri böyle olacak, biri de böyle olacak. O yüzden eğim farkı olduğu için ön yüzlerinin aynı yere gelmesi gerekiyor. Şimdi bunu, bu elimdekini birlikte ördüğümüzü aynı yere batarak, bakın bir tane daha batıyorum son battığım yere. Böyle yandan devam ediyorum. Her bir sıranın üstüne sık iğne yapacağım. Her bir sıraya. Bakın burada tek tek sıraların üstüne biraz gevşek yapalım. Kasmasın çok. Böyle devam ediyorum. Bakın burada. Şimdi bakın şurada zincir var. Önce şuraya batıyorum. Sonra zincirin üzerine batıyorum. 3 tane zincir vardı burada. 2 3. Şimdi şuraya batıyorum. Bu ipi alta alalım, yürütelim. Böyle her bir boşluğa, sıranın boşluğuna batarak devam edeceğim. Böyle tamamlayacağım.
Bakın şuraya batıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Köşe olduğu için. Şimdi şuraya sık iğne yapacağım. Buraya 2, ortaya 3, 4, 5, 6. Bir tane de buraya tekrar batayım. 7. Şimdi burada ipimi yine uzun bırakacağım. Dikeceğim çünkü. Şimdi birini böyle ördük bakın. Burada bitirmiştik. Şurada bitmişti. Buradan başladık. Böyle tamamladık. Şimdi diğerini bakın aynı yerdeyiz. Diğerini de geri döneceğim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Geri dönerek sık iğnelerimi yapacağım. Böyle yapacağım. Bakın aynı şekilde bunun etrafını da dolanacağım. Sık iğnelerimi yapacağım. Köşelere, bu iki köşeye 2 tane batıyorum. Sonra tek tek her sıraya batıyorum. Böyle aynı diğerini yaptığım gibi tamamlayacağım. Burada bitireceğim. Bakın yaptım böyle. Burada bitti. Bu da ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip yine ipimi kestim. Şimdi bakın. Burada da ilmek kaydırma yaptım arkadaşlar. Şöyle şurayı bir daha göstereyim. Son sık iğneye ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip bunu da kestim. Şöyle bakın farkı bu. Ön yüzlerinin yani şu son yaptığım sık iğnenin ön yüzü ikisinde de aynı yere gelsin, öne gelsin diye böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi ben de gözlerini hepsini hazırlayacağım. Bunun da burnunu, gözlerini bitireceğim. Daha sonra parçaları yerine yerleştireceğiz, monte edeceğiz ikisinin de. Önce gözleri yerleştireceğiz. Bakın ben diğer modelimde yerleştirdim burnu ve gözleri. Diktim. Dikerek sabitledim. Bunun bir kulakları kaldı arkadaşlar. İkisinin boyutu biraz farklı. Niye derseniz bu ipin biraz daha aynı marka olmasına rağmen biraz tok bir ip, sert bir ip. Alize Cotton Gold aynı ikisi de. Bu biraz daha yumuşak olduğu için çok az bir fark oldu boyutlarında. Şimdi gözleri şu işaretlediğim yerlere monte edeceğiz. Bakın. Siz de iğne ile işaretlerseniz arkadaşlar daha düzgün bir görüntü elde edersiniz. Çünkü bunları dikmek gerçekten özen istiyor. Doğru yere simetrisini uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor düzgün görünmesi için. Şimdi şuradan bakın buradan sayıyorum. Bir ikinci sıranın yanına işaretimi koydum. Şimdi buradan şu sık iğneleri delikleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. deliğin üstüne. Sonra 1 2 3 4 5. deliğin. Arada 5 tane yarım yarım 4,5 5 tane oluyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Ara verdim. Sonra yine burada şu köşeden 2 sıra üstüne ve buradan da 1 2 3 4 5 sıra kenarına bu araya şöyle gözü yerleştireceğim. Üst kısım ve alt kısımda bakın şuradan şurası orta 1 2 3 3,5 şuraya yerleştireceğim. Tekrar aşağıya da 1 2 3 sıra aşağıya da yerleştirmiş olacağım. Bakın şu şekilde.
Tam ortalayarak arada 5 tane sık iğne bırakıyorum. Şimdi bunların dikimi için arkadaşlar şuradaki ipi ikiye ayırdım. 2 katını ayırıp burada diğerlerini kesiyorum. İnce bir iple dikeceğim. Yani ipin yarısını ayırdım. Şimdi bunun yeri burası. Işıltılara dikkat edin. Şöyle yapmayın yani, bakın. Güzelce ortaladıktan sonra buraya iğneleyeceğim. Böyle tutturmanızda fayda var. Şimdi bunları çıkarıyorum. Şimdi etamin iğnesi taktım. Şimdi şuradan üste çıkıyorum. Şöyle dikeceğiz. Buradan batıyorum. Arkaya geçiyorum. İpimiz ince olduğu için belli olmayacak çok fazla arkada. Böyle. İsterseniz arada geriye batın. Sağlamlaşsın. Sonra tekrar ileri. Sık iğnelerin aralarına girin, şurada batarken aşağıda. Böyle tamamlayacağım. Gerdirerek tamamlayıp geleceğim. Diktim. Gözü monte ettim. Şurada da düğümleyip içeri aldım ipi. Şimdi diğerini de aynı şekilde iğneleyeceğim. Bakın böyle. Bunda da diğeri gibi dikeceğim. Gözlerimiz yerleşti. Şimdi sıra burnumuzda. Yine ipimi ikiye ayırdım. Bunu biraz kısa bırakmışım arkadaşlar. O yüzden bunu kesmedim. Belki yine yetmeyebilir, lazım olur. Şimdi şöyle ortalıyoruz tabii ki. Bakın şöyle şurada 2 sıra, tam ortasına 2 sıra, burun işlemesinin üstünden 2 sıra altına şöyle monte ediyorum. Şuraya bir iğne takacağım. Bakın bu şekilde.
Şimdi bunun ortalı olduğuna emin olduktan sonra şu iğneyi çıkarıyorum. Elime batacak. Diğer ipi de böyle aldım. Bakın. Şu krem rengi sıranın dibine önce şuraya geçeyim. Bunu buraya şu şekilde monte edeceğim. Bakın. Şuraya geçiyorum. Hemen yanına bir sık iğne. Yan tarafına. Şuranın en üstüne. Yani üst sıraya. Altına hemen. Hemen yan tarafa batıp aynı yere bir daha geçiş yapıyorum veya biraz yanına fark etmez. Burada böyle bir baskı uyguluyorum ki şu kenarları güzel yapışsın. Şimdi şuradan buraya bir iki tutturacağım arkadaşlar. Burası o kadar sıkı olmasına gerek yok. Burnun üst tarafı. Şimdi tekrar aşağıya geçiyorum. Şuraya. Aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Bakın çekiyorum. Şöyle elinizle düzeltin. Bir tur daha. Bakın. Bu ipe gerek kalmadı. Yetti. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu buradan düğümleyeceğim. Burnu, gözleri tamam. Şimdi sıra kulaklarında. Şuraya arkadaşlar bakın. Ben oraya monte edeceğim. Şöyle yana da olabilir. Böyle yana da olabilir. Şöyle hafif yanla orta arasında. Şöyle de değil. Bu şekilde. Bakın şuradaki üçgen yani dönüş yerinin hizasına tam ortaya. Nereye geliyor? Gözün şöyle kenarına. Bakın buraya. Buradan başlayacağım. Burada ipim biraz ortada tabii ki. Kenara alacağım. Şöyle kenara alıyorum. İğne taktım. Buradan
Böyle şu öndeki şuradaki ilmek kaydırmaların üstüne yapıyorum. Şimdi diğerini de aynı şekilde monte edip geleceğim. Her şey bitti. Çok sevimli oldu. Şimdi köpek modelimin şöyle koyalım. Kulaklarını dikeceğim. Şimdi bunu şöyle ortaya şöyle iğneleyeceğim. Bakın bu şekilde dikeceğiz. Evet, böyle. Gözün hizasından şöyle bir sıra altına şöyle içten kulağın ucunu tutturacağım yere kadar şöyle ilerleyeceğim. Şimdi diğerini de aynı şekilde dikip buraya sabitleyeceğim. Evet, bu şekilde bunu da böyle dikeceğim. Daha sonra ucunu da diğerini yaptığım gibi sabitleyeceğim. Diğer kulağı da diktim, tamamladım. Çok sevimli oldular. İki modelde bence çok güzel oldu. Hangisini beğeniyorsanız ondan yapabilirsiniz ya da ikisinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böylece bu videonun da bu modelin de sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.